2022'de kullanmak serisinde neredeyse 3 yılını doldurmuş olan Redmi Note 9 Pro hala alınır mı? Kamera tarafında, performans tarafında bizlere nasıl bir deneyim veriyor? Hepsine yakından bakacağız. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Öncelikle fiyatlara bir bakalım. Redmi Note 9 Pro şu anda 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolamayla sıfır tarafında 5500 TL civarındayken ikinci elde veya yurt dışı tarafına baktığımızda 3000 TL bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Ayrıca ikinci el yurt içi garantili bir şekilde de 3500 TL civarında alınabildiğini söyleyeyim. Bu fiyatlarıyla güncel Xiaomi telefonlardan çok daha mantıklı bir konumda gibi duruyor. Ama baktığınız zaman tabii ki eski bir cihaz olmasının getirmiş olduğu bazı dezavantajlar da var. İsterseniz hiç uzatmadan Note 9 Pro'nun tasarımıyla incelemeye başlayalım. Değerlendirme bölümünde zaten çok detaylı bir şekilde Note 9 Pro hakkında konuşacağız. Tasarımsal açıdan baktığımızda Redmi Note 9 Pro günümüz telefonlarından biraz daha farklı bir yapıyla geliyor. Burada hem yumuşak kenar çerçeveleri, kamera modülü ve kasa yapısı itibariyle biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi olarak arka kapakta cam, çerçevelerde plastik bir yapıya yer verilmiş. 8.8 mm'lik kalınlık ve 209 gramlık ağırlığıyla elimizi net bir şekilde yorabilen bir telefon. Çok kalın olmasa da ağırlık uzun süreli kullanımlarda rahatsız edebiliyor. Ekran tarafında da 6.67 inçlik IPS ve Full HD Plus 395 ppi gibi gayet yeterli bir çözünürlüğe sahipken 60 Hz standart bir panelin kullanıldığını da söyleyeyim. HDR gibi destekleri bu ekranda göremesek de ekrandaki renkler, kontrast oranı olarak beğendiğimi belirteyim. Ama parlaklık kısmında bu ekranın özellikle güneş ışığında bize kesinlikle görme zorluğu yaşattığını da söylemem gerekiyor. Günlük kullanımda bu ekranda herhangi bir video, dizi, film izlerken gayet keyifli, güzel bir ekran deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Parlaklık haricinde bu ekran günümüz için halen yeterli. Ancak parlaklık gerçekten büyük bir dezavantaj. Donanım tarafında geçen senenin en popüler işlemcisini Snapdragon 720G'yi görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. Performans tarafında menüde, arayüzde çok hızlı, akıcı bir deneyim verdiğini söyleyemeyeceğim. Burada Note 9 Pro'nun 2 yıllık bir telefon olması büyük bir etken ama yavaş diyebileceğim hantal eski Android bir cihaz gibi de hissettirmiyor. Çoklu sekmelerde bir kasma, donma sorunu yaşamıyoruz. Oyun tarafında da orta grafiklerde PUBG gibi yüksek grafikli oyunları 30-40 FPS bandında güzel bir performansı bizlere verebiliyor. Yarım saatin üstünde uzun süreler oyun oynadığınız zaman da stabilitede bir bozulma yaşamıyoruz. Ayrıca ısınma konusunda da Note 9 Pro'yu çok zorladığınız zaman net bir şekilde ısınıyor. Fakat çok yüksek derecelere çıktığını da söyleyemem. Sadece işlemcinin olduğu bölümde, kameranın olduğu bölümde bir ısınma oluyor. Yani kullanım deneyimini kötü yönde etkileyecek bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Açıkçası performans olarak da orta segment bir cihazdan ne bekleyebiliyorsak Redmi Note 9 Pro bence fazlasıyla karşılıyor diyebilirim. Donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta dörtlü kamera sisteminde 64 megapiksel ana kameramız f1.89 diyaframa sahipken 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve derinlik algılama kameralarını da görebiliyoruz. Fotoğraf kalitesi beklentimin üstünde çıktı. Fotoğraflara baktığımız zaman orta segment cihazlarda olan yapaylık burada pek de söz konusu değil. Renkler canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde gözükürken detaylara baktığımızda da özellikle gün ışığında bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekim performansı çok başarılı değil ama orta segmentte zaten çok da bir şey beklememek gerekiyor. Işık yeterli olduğunda güzel sonuçlar ortaya koyuyor. Video tarafına baktığımızda da Note 9 Pro'da 4K 30 FPS'te EIS desteğimiz var. O EIS'in olmamasından dolayı videolar çok sabit değil ama yine de fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyeyim. Note 11 Pro gibi güncel bir cihazdan da daha iyi bir deneyim sunduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.48 diyaframlı HDR destekli bir kamera bizleri karşılarken genel paket olarak kamera performansı beni fazlasıyla memnun etti. Batarya tarafında da Redmi Note 9 Pro'da 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabilirken batarya performansı da oyun harici bir kullanımda bir günü kesinlikle çıkartıyor. Ortalama
ortalama 9 saate varan ekran süreleri alabilmemiz de bu cihazı öne çıkaran detaylar arasında. Oyun tarafında da aşırı bir pil tüketimi olmadığını söyleyeyim. Yani batarya açısından halen sizi fazlasıyla idare edecektir. Hoparlör tarafında mono tek bir hoparlör cihazımıza konumlandırılmış. Açıkçası ses performansından, ses deneyiminden çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Böyle bir cihazda daha iyi bir ses deneyimi beklerdim. Redmi Note 9 Pro yeni güncellemeleri aldı. Ancak bazı yurt dışı cihazlara bu güncellemelerin gelmediğini söyleyeyim. Yani tam bir kararlılık yok. Son olarak suya ve toza karşı da Note 9 Pro sadece su sıçramalarına karşı korunuyor. Bundan 2 yıl öncesinde, yani çıktığı dönemlerde fiyat performans olarak zirveye oynayan bir cihazken şu an çok da iyi bir konumda değil. Ama bu demek değil ki bu telefon kötü. Redmi Note 9 Pro halen kamera olarak da performans olarak da pek çok rakibinden başarılı bir konumda yer alıyor. Hatta şu an için bu segmentteki Redmi Note N'si saymazsak performans açısından da en iyi cihazlardan biri. Fakat bazı konularda ciddi anlamda geriye düşebiliyor. İnceleme kısmında ekran tarafında söylediğim gibi çözünürlük açısından kapalı ortamlarda herhangi bir şeyler izlerken telefonun genel kullanımında bize sorun çıkartacak bir ekranı yok. Panel kalitesi de gayet iyi tutulmuş. Ancak burada parlaklık oranının gerçekten alt seviyede kaldığını söyleyebilirim. Özellikle gün ışığında telefonu kullanmakta zorluk yaşayabiliyoruz. Ekranın 60 Hz olması o dönemde orta sınıf bir cihaza göre gayet normal ama parlaklık konusu gerçekten üzücü bir detay diyebiliriz. Bunun haricinde hoparlör performansı olarak Note 9 Pro ekran tarafındaki parlaklık konusu kadar olmasa da yine ciddi anlamda rakiplerinden geride kalıyor. Burada ses seviyesi olarak değil, seslerde bir yapaylık söz konusu diyebilirim. Zaten tek bir hoparlör kullanıldığından dolayı da burada çok bir beklentiye girmemek gerekiyor. Kamera konusunda ise Note 9 Pro net bir şekilde söyleyebilirim ki Redmi Note 11 Pro'dan çok daha iyi bir kamera performansına sahip. Yani kendisinden 2 yıl sonra çıkmış bir telefondan çok daha iyi bir kamera performansını Note 9 Pro ile alabiliyoruz. Özellikle video tarafında Note 11 Pro ile aralarında uçurum olduğunu söyleyebilirim. 2020'nin en popüler işlemcisi olan Snapdragon 720G günümüz şartlarında bile halen 2-3 yıl daha götürebilecek bir düzeyde diyebilirim. Hem günlük kullanım için hem de oyun tarafında bizi kesinlikle üzmüyor. Burada tek sıkıntımız yazılım. Snapdragon 720G gayet yeterli bir işlemci olsa da Xiaomi'nin MIUI arayüzü gerçekten bize sorun çıkartabiliyor. Menüde ara sıra bug'lar, takılma, donma sorunları yaşayabiliyoruz. Ancak dediğim gibi Yonga setinden değil, tamamen yazılımdan kaynaklı bir sorun söz konusu. Yazılım tarafındaki bu problemler çok rahatsız edici seviyede değil. Yani sürekli karşılaşmıyoruz ancak ara ara olması da gerçekten can sıkıcı. Tasarım yönünde de bazı eksiklikler var. Özellikle arka kapağın cam olması ancak cam gibi hissettirmemesi bu eksikliklerin başında geliyor. Sanki plastik bir malzeme yapısı kullanılmış gibi bir deneyim veriyor. Tabii ki 2 yıl öncesinde orta segment cihazlar çok daha uygun fiyatlıydı. Yani $250 bandında Note 9 Pro'nun bir satış fiyatı varken şu anda Note 11 Pro $350-400 yakın bir fiyatla satılıyor. Aradaki fiyat farkıyla malzeme kalitesinde iyileştirmeler de yapıldı. Bu cihaz için kendi fiyatına göre değerlendirdiğimde bu gibi dezavantajların kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Son olarak 2022 yılında Note 9 Pro deneyimini özetlemek gerekirse genel paketine baktığımızda en önemli noktalarda, yani kamera, performans ve batarya konusunda halen oldukça iddialı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Günümüz şartlarında performans olarak da batarya tarafında da kesinlikle üzecek bir cihaz değil. Ortalama 9-10 saat civarı ekran süresi verebilmesi de bu telefonun batarya yönündeki en önemli avantajlarından. Açıkçası ekran tarafındaki 60 Hz'lik panel batarya kısmında bize çok olumlu bir şekilde yansıyor. Neredeyse 3 yıla yaklaşan bir cihazda böyle bir batarya performansı alabilmemiz çok önemli. Özellikle de ikinci eldeki fiyatıyla veya yurt dışı tarafında $150-200 gibi fiyatlarla, yani 3000 TL'lik bir bütçeyle kesinlikle alınabilecek en mantıklı seçenekler arasında. Evet dostlar, genel olarak Redmi Note 9 Pro ile ilgili anlatacaklarım, deneyimlerim bunlardı. Sizler Note 9 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce halen tercih edilebilecek bir model mi, yoksa güncel telefonlara mı bakmalıyız? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca 2022'de kullanmak serisinin bir sonraki konuğu hangi telefon olsun, onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bana destek vermek, gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.